Merhabalar. Bugün Hülya Zengi ile birlikteyiz. Kendisi teşvik danışmanlığı yapıyor. Kendisiyle uzun zamana dayanan bir partnerliğimiz mevcut. Zaten pek çok müşterimiz kendisini tanıyor, hizmetlerinden haberdar. Ancak biz sektöre yeni girmek isteyen, sağlık turizmi yapmak isteyen klinikler ya da sağlık turizmi acenteleri için paylaşımlarda bulunmak istedik. Burada teşviklerle ilgili neler var, yeni kararlar alınıyor. Bunları birazcık konuşacağız Hülya Hanım'la birlikte. Hülya Hanım tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Halihazırda var olan teşvikler var. Bilenler var ama sektör büyüyor. Bu noktada ele aldığımız zaman birazcık bize teşviklerden bahsedebilir misiniz? Tabii. 2015'e 8 teşvikleri var şu an halihazırda. Çok sayıda doktorun ve sağlık turizm şirketinin yararlandığı ve yeni başlayacak olanların da yararlanacağı ve üstelik de üzerine eklenerek ilerleyen bir teşvik süreci var. Şu zamana kadar çok sayıda doktora ve şirkete bu teşvikleri aldık. Teşvikleri biraz açalım istiyorsanız. Açalım. Bizim tanıtım ve pazarlama desteği bizim tarafımızda önemli bir teşvik ama bunun haricinde pek çok teşvik var. Genelce hepsine bir değinelim istiyorum. Değinelim. Şimdi reklam tanıtım ve pazarlama desteği dediğimiz bir destek var ve çok sayıda reklamı kapsayan, sadece dijital pazarlama değil, bütün yapılacak olan reklamları kapsayan bir destek. Bunun yıllık $400.000 bir destek ve sadece dijital pazarlamanın dışında, yurt dışında yapılacak her türlü organizasyonu da destekleyen bir teşvik olduğu için son derece yararlanılıyor. Bütün doktorlar, sağlık turizm şirketleri, sağlık kuruluşları bu destekten oldukça yararlanıyorlar. Tabii dijital pazarlama bu işin olmazsa olmazı olduğu için reklam teşviklerinde, dijital pazarlamada daha çok kullanılıyor bu. Ve $400.000 da ciddi bir rakam baktığınızda. Evet. Onun dışında acenta komisyonu destekleri var. Yıllık $100.000 kadar desteklenen. Hasta yol destekleri var ki hasta yol destekleri sadece sağlık kuruluşlarına veriliyordu. Fakat yeni yılda çıkacak olan yeni destekler de bu şirketlere de tanımlandı. İstediğiniz kadar fuara katılabiliyorsunuz ve fuar başına $15.000 kadar destek veriliyor. Tabii ki bununla ilgili daha çeşitli belgelendirme desteği var. Danışmanlık Desteği var. İşte yurt dışında şirket alımları ile ilgili bir danışmanlık desteği var. En çok şu an çok talep olmaya başlayan yurt dışı birim desteği var. Evet. Ve 10 ayrı yerde siz birim açabiliyorsunuz ve $120.000 kadar kira desteği var ve her birim başına $120.000. Merkezimiz Türkiye'de ama buralarımız bizim alt birimlerimiz olarak konumlanıyor ve Aynen. bu şekilde destekleniyor, kira desteği. Bunlar da bakanlığın yayınlamış olduğu öncelikli ülkeler var. Bu ülkelerde de eğer birimlerinizi açıyorsanız o ülkelerde de normalde %60 desteklenirken o ülkelerde %70 destekleniyor. Böyle de bir avantajı var. Oradaki personellerin maaşları noktasında bir destek söz konusu mu? Şu ana kadar yoktu. Yani bir personel desteği, sadece sağlık kuruluşlarında 2 tane personel desteği vardı. Fakat yeni yılda çıkacak olan desteklere bir istihdam desteği geliyor. Bakanlığın da belirtmiş olduğu. Orada da çalışan desteği verilecek. Dolayısıyla onu da yurt dışı çalışan ya da Türkiye çalışanı gibi kendi aralarında bir ayrıntısını belirtecekler ama onunla ilgili henüz daha bir net bir şey olmadığı için. Henüz bir şey değil. 2 hafta önce Ankara'da sağlık turizmi acentelerinin eğitilmesi ve desteklenmesine yönelik bir eğitime katıldık Hülya Hanım'la birlikte. Orada da yeni müjdeler verildi. Bununla ilgili bir video da hazırlıyoruz. Bunu da kaçırmayın diyorum. Bununla birlikte baktığımız zaman bu teşvikleri alabilmek zor diyorlar. Vermiyorlar diyorlar. Biliyoruz ki sektörde pek çok danışman bu işleri yaptığını iddia ediyor ama layıkıyla yerine getirmedikleri için verilmiyor gibi görülüyor. Aslında biz biliyoruz ki bir dijital ajans olarak 6 yıldır sektörün içerisindeyiz. Bu teşvikler aslına bakarsanız veriliyor. Devlet bu teşvikleri vermesinin asıl amacı döviz girdisini arttırabilmek. Kesinlikle. Hatta 2023 yılı için $10 milyar bir hedef konulduğunu da biliyoruz. Doğru. Bu teşviklerin alınamaması söz konusu değil mi? Bunu bir kere daha sizden duymuş olalım. Yani değil, kesinlikle değil. Şimdi aslında kuruluşlar ve şirketler kendileri de alabilirler. Alınmayacak gibi değil. Her şeyi düzenli hazırlasalar alırlar. Fakat danışman aracılığıyla çalışmalarının nedeni, yani bizlere başvurmalarının nedeni de sonuçta o bir süreç. Hazırlanışın sadece bir dosyayı hazırlayıp vermek değil, onun oradaki sürecini takip etmek, dönüşüne kadar da kendileri ve çalışanları da çok yoğun olduğu için bunu bir danışana mutlaka danışman aracılığıyla yapmak istiyorlar. Ama eğer ki doğru hazırlanmış, doğru
doğru raporlanmış, yapılan şeyler gerçekten doğru olarak verilmişse bakanlığa hiçbir sorun olmadan da ödeniyor. Yaklaşık 4 yıldır da düzenli bir ödeme var. Hani ödeme yapılmıyor falan deniliyor ama değil öyle bir şey. Gerçekten yapılıyor ödemelerden. Tamam. Videomuzu bitirmeden önce bir de kısaca yol haritası olarak bu teşvikleri alabilmek için bir yol haritası var. Örneğin sağlık turizmi acentelerinde TURSAP A sınıfı lisans belgesi, akabinde izlenmesi gereken bir yol var. Kısaca bundan da bir bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi sağlık turizm teşviklerinden yararlanmak için bir kez sağlık turizm yetki belgesine sahip olmanız gerekiyor. Doktorların yani sağlık kuruluşları ve sağlık turizm şirketleri diye ikiye ayrılıyor bu belgeler. Sağlık kuruluşlarının herhangi bir acenta, A sınıfı acenta belgesi almasına gerek yok. Direkt sağlık turizm yetki belgesine başvuruyorlar. Fakat şirketlerin önce bir A sınıfı acenta belgesi almaları gerekiyor TURSAP'tan. TURSAP A sınıfı acenta belgesi alındıktan sonra sağlık turizm yetki belgesi hazırlıklarını yapıyoruz. Bununla beraber sağlık turizm yetki belgesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruyoruz. Bir denetim yapılıyor. Sonrasında bu belge veriliyor. Belge Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında yayınlandıktan itibaren bu teşvik alma hakkınız başlıyor sizin. Ve 4 yıl devam ediyor. Her teşviğin kendi içinde bir 4 yılı var. 4 yıl sonra da yani eğer ki reklam teşviğinden yararlandınız 4 yıl fakat henüz hiç yurt dışında birim açmadınız, oradaki 4 yılınız halen saklı kalıyor. O yüzden 4 yıl başladı bitti gibi düşünmeyelim. Aslında o bir süreç devam eden bir süreç var. Sonrasında da özellikle yeni yıldaki teşviklerde bunu biraz daha önemsiyorlar. 4 yılın sonunda da eğer siz gerçekten iyi bir yere geldiyseniz, bir Türk markası haline geldiyseniz daha sonra bir 5 yıllık Türk harita destekleri var. Bir 5 yıl aslında sonrasında daha destek veriliyor. Aslında devlet gerçekten destekliyor Veriyor, diyebiliriz. evet, Tamamdır. kesinlikle. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Bir başka videomuzda dijital pazarlama teşviklerini, reklam tanıtım desteklerini daha kapsamlı ele alacağız. Şimdilik görüşmek üzere.